Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bir ön çalışmayla geldim. Ön çalışmada ne ön çalışma diyeceksiniz. O kadar örmüş bitmek üzere, öyle değil. Şimdi şöyle 3 numaralı şişimize 34 ilmek atıyoruz. 3 numaralı şişimize 34 ilmek atıyoruz. 59 sıra örüyoruz. Düz örüyoruz. 34 ilmek atıyoruz ve 59 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Şimdi ben elbisemi örüp geldim. Diğer türlü tabi sizin çok dakikalarınızı çalmış olurum. Bu şekilde şimdi geldik. Arkadaşlar şimdi 59. sıradan sonra ben bunu örerken şu üst gövdeyi biraz daha darlaştırmam lazım. Şurası kalça bölümü biraz daha geniş. Şu üst tarafı biraz daha dar olması gerekiyor. Şimdi ben bunun için şu ilmekleri nasıl azalttığımı göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi şöyle örüyoruz. Ondan sonraki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 1 ilmek örüyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde biraz ilmek azaltmış oluyoruz ki üst tarafa sıkı dursun, otursun. Şöyle 2 kestik. 1 ördük. 2 kesiyoruz. 1 örüyoruz. Sıranın sonuna kadar 2 kesiyoruz. 1 örüyoruz. Arkadaşlar ben çok örnek koymayı bilmem. Ben genelde düz örgülerle, sade örgülerle desen çalışmasını severim. Görmüş olduğunuz gibi değişik şeyler var, çalışmalar var. Örnek dışında her türlü düz örgü, değişik modeller bende var, görüyorsunuz. Şimdi şöyle azaldı. Kaç ilmek kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Evet, 23 ilmek kaldı. 34 ilmekten 23 ilmeğe düşürdük. Şimdi bu 23 ilmeği 17 sıra düz örüyoruz. Yani şu bölgeyi oluşturuyoruz. Şurada 17 sıra şu bölmeyi örüyoruz. Ben 17 sıra şu düz örgüyü örüp bitirip geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar şu kol üzerlerini nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde çalışmalar yaparak karşınıza geldim. Şimdi şu göğüs bölümünü bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, şurada ilmeklerimizi azalttık. Buradan üstünü şuradan saydığımız zaman 17 sıra olduktan sonra kapattık. Ve diğer elbisemizi de bitirdik. Diğer elbisemizi, bu elbisemizi dikerken arkadaşlar şu küçülttüğümüz, daraltma yaptığımız ilmeklerden itibaren dikiyoruz. Şu üst tarafını elemiyoruz. Buradan bunu etek ucuna kadar düzgün bir şekilde denk getirip şurasından dikiyoruz. Ve çevirdikten sonra şuraya bir birit açıyoruz. Şuraya bir düğme dikiyoruz. Ve aynen şöyle yapıyoruz arkayı. Arkayı bu şekilde açık bırakıyoruz. Modeli olsun diye. Şimdi bebeğimizin şu kol üzerindeki örgüleri göstermek istiyorum size. Şimdi bunlar 15 ilmek arkadaşlar. Şişime
3 numaralı şişime 15 ilmek attım. Düz örgüyle başladım. Bir gittim, arkadan ters geldim. 2 şiş ördüm. Şimdi örneğe koyuyoruz. Şimdi buradan 1 2 kesiyorum ve düz gidiyorum. Evet, düz gittim. Şimdi arkadan gelirken yine 2 kesiyorum. Bir, 2 kesiyorum. Yine düz gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi her şişte kesme işlemi yapıyoruz. Kestim. Buradan ters örüyorum. Evet. Şimdi sağdan ve soldan ikişer ilmek, 2 buradan, 2 de buradan kestik. Şimdi buradan giderken 3 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. Bir, iki, 3 ilmek kestim ve devam ediyorum. Evet, şişime çıktım. Şimdi ters tarafından 3 ilmek kesiyorum. İki, evet. 3 ilmek kestik. Şimdi örüyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek kalacak arkadaşlar. 15 ilmek atıyoruz. Bir gidip bir geliyoruz. Sağdan soldan giderken ilk kesmemizde 2 bu taraftan, 2 o taraftan. Sonraki sırada 3 bu taraftan, 3 bu taraftan 5 kalıyor. Şöyle. Bu 5 ilmeği şimdi bir çırpıda kesiyoruz. Evet. Kestik arkadaşlar. Şimdi evet. Şöyle şu şekil oldu. Şöyle. Bu ipi içine çekiyoruz. Kol ucu şöyle biraz yuvarlanması lazım. Bunu şöyle kol ucuna dikiyoruz sonra. Sonra bunu arkadaşlar şuradan kolunun üstünden dikiyoruz. Şöyle şurasından tutturuyoruz. Kolunun üstünden veriyoruz. Sonra şuradan diğer ucunda şuradan dikiyoruz. Ve bu kolun ucu böyle şurası gibi olmuş oluyor. Şurası gibi. Kol uçları görmüş olduğunuz gibi yuvarlak. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bu kol uçlarını da böyle yapmış olduk. Sizin başka bir düşünceniz varsa siz de kendi düşüncelerinize göre burasını yapabilirsiniz. Ben bu şekilde geliştirdim kolların üzerine. Şimdi diğer kol ucunu da yapıp elbisemi dikeceğim arkadaşlar. Elbisemin üzerine
bu yanları da dikip işimi bitirmiş olacağım. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz, abone olursanız, beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Instagram'da da oyuncak modasına üye olursanız sevinirim. Kısa bir süre sonra bu örmüş olduğum tüm örgülerimi orada sergilemek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler olsun.